Pattaya'dan herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi iskeleye geldim. Burada 150 baht verip hızlı botlarla Koh Lan Adası'na gidebiliyorsunuz. Ben buradaki hızlı botla gitmeyeceğim. İleride feribotlar kalkıyor. Bakın you are here yazıyor. Yani siz buradasınız yazıyor. İskelenin ilerisine doğru gidiyorsunuz. Oradan feribotlar kalkıyor. Onlar 30 bahtmış. Yani 30 Türk lirası. Dilerseniz ama paranız varsa ve vakitten de birazcık kazanmak istiyorsanız böyle hızlı botlarla Koh Lan Adası'na gidebilirsiniz. Ama feribot da yanlış bilmiyorsam böyle 20 dakikaya falan gidiyor Koh Lan Adası'na. Hello. Yes. Türkiye, Burak Durgun. Yes. Thank you. Hazır bu vesileyle sizler de kanalıma abone olursanız, videoları beğenirseniz ve yorum atarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bu seneki hedefim, yani 2025 yılına bir hedef koydum kendime. İlk defa bir hedef koydum hayatımda, bak samimi söylüyorum sizlere. Ve bunu takip edeceğim bu sene, bakalım ne kadar ilerleyecek. Önce 200.000'i aşacağım. Daha sonrasında bu sene Aralık ayı geldiğinde kanalımda böyle 300.000 aboneyi görmek istiyorum. Ne böyle uçuk kaçık bir hedef, ne düşük bir hedef. Ortalama bir hedef koydum kendime. Hadi bakalım. Walking Street'in başından sonuna kadar yürüyün ya da işte mototaksiye filan binin. Sabahları tuktuklar da, işte pick-up'lar da geliyor şeye kadar, feribotun yakınına kadar. Daha sonrasında feribotun bu kısmı yürüyün. Buradan böyle binebilirsiniz. Meşhur Pattaya City yazısı, onu da göstermeden olmaz. Evet, şimdi Pattaya'daki güzel bir noktaya gitmek istiyorum. Koh Lan Adası. Orayı gezelim, görelim. Bir de böyle yüzebilirsem birazcık ayağım suya değsin ya. Gerçekten şu an Türkiye'de kış, soğuk ama burada görüyorsunuz hava şahane. Birazcık güzel havanın tadını çıkarayım istiyorum. Bir tane Türk abiyle tanıştım ben. Bakalım abinin bugünkü uygunluk durumuna göre onunla bir sohbet etmek istiyorum. Buradaki Türklerin yaşamı, çok fazla gelen var buraya, yerleşen var, gezen var. Ama hani gezenlerle yolda karşılaşıp sohbet ediyoruz az çok onlarla. Böyle bir iletişimimiz oluyor ama burada yaşayan insanların neden buraya yerleştiği, nasıl yerleştiği, nasıl iş kurdu, iş nasıl buldu, para nasıl kazanılıyor? Ya kafamda birkaç soru var. Bunları öğrenmek istiyorum. Tabii abi müsaitse. Abi bulamazsam sokakta kovalayacağım burada olan Türkleri. Yani şöyle buraya yerleşmiş olan Türkleri sokakta bulacağım. Onlara sormaya çalışacağım. Hiç olmazsa Pattaya videosu olacak. Yani niyetim bu videoda. Burada saatleri yazıyor. Pattaya'dan kalkış saatleri şöyle göstereyim arkadaşlar sizlere. Bu da Koh Lan'dan kalkış saatleri. Biletimizi alalım. Video çekiyorum abi, sıkıntı olur mu? Yok tamam, sıkıntı yok. Abi şimdi bu Koh Lan Adası var burada. Feribotla da gidebiliyorsun. Bu 30 baht diye biliyorum fiyatı. Orada hızlı botlar var, onlar 150 baht. Burada çok güzel bir ada var. Oraya gidiyor insanlar. Aynen, mesela ben de şimdi oraya gidiyorum. Bu da saatleri. Şimdi Pattaya'dan kalkış saatleri sol tarafta yazıyor. Sağ taraftaki de Koh Lan'dan buraya dönüş saatleri. Bu feribot biraz daha yavaş gidiyor ve daha seyrek. Ama botla sürekli ulaşım var. Kaç saat sürüyor bununla insan gitsin? 20-25 dakika diye hatırlıyorum abi. Çok uzak değil, evet. Çok uzak değil valla. Güzel bir inzilmiş değil mi? Böyle şeymiş değil mi? Güzel bir ada. Ben önceden gittim 8 sene önce. Çok beğendim. Orada denize menize girdim. Yani ben sevmiştim. Bir daha gitmek istiyorum. O zaman seninle gideceğim ya. Gel abi, gel ya. Sağ olasın abi. Nasılsın abi? Burak ben. Ben de Ahmet Adım abisi. Memnun oldum. Merhaba abi. Memnun oldum abi. Kapın kap. Ne kadar da abisi? 30 baht abi. 30 değil mi? Aynen. Ablamıza ücreti verdik. Buradan böyle feribota geçiyoruz. Kalkış saatini bekleyeceğiz. Ben saat 12'dekini kaçırdım. Saat 2'dekine geldim. Şöyle feribotu göstereyim sizlere. Burada da zaten kalkış saatleri yazıyor. Burada 30 baht yazıyor. 9 numaralı Pattaya Koh Lan. Koh Lan diye okunuyor diye biliyorum ama yazılışında Larn. O şekilde. Bu tek yön bu arada. Yani gelirken de 30 baht vereceğiz. Şuradan içecek bir şey alalım ya. Abi bir şey içer misiniz? Bir şey ısmarlayayım size. Ben sana ısmarlayacağım. Vallahi Allah aşkına. Vallahi ne içersiniz söyle lütfen. Sen. Ben şu portakal suyundan içeceğim abi. Ya o zaman abisi. Hayır dur Allah aşkına. Yok vallahi. Hayır Ben vereceğim. abi Vallahi Allah Kur'an aşkına. çarpsın, ben vereceğim. Tamam, ben sana şey yaptım abisi. Sağ ol. Sen iyi de buydu değil mi? Aynen, ben de onunla olayım abi ya. Çok teşekkür ederim, vallahi kesen dolu olsun ya. Abi sağ olsun, bir meyve suyu ısmarladı. Abi siz nerelisiniz? Biz Suriyeliyiz abi. Biz Almanya'da yaşıyoruz. Ha, Almanya'da yaşayan Suriyeliler. Evet. Buraya tatile geldiniz. Buraya tatile geldik. Güzel.
Kameraya çıkmak istemiyorsunuz, o yüzden kendimi çekiyorum. ya. Ha, kendimi çekiyorum ya. Sıkıntı yok değil mi? Yok abi. Buyur abi. Yok, Eyvallah. sevindik işte. İşte bu yüzünden biz buraya geldik ya. Tatile. He, Rahat. tabii. Türkiye'de yaşadınız. Ben Yani Türkiye'de- Türkiye'den kaynaklı yaşamışsınızdır diye Abisi, düşünüyorum. ben Türkiye'de ben aman 30 sene oldu, ben Almanya'da yaşıyorum. Aha. 30 sene Almanya'da yaşıyorum ama ne zaman ben bir iki ay önce ben Türkiye'deydim ben. Aha. İstanbul'daydım. Hep gidiyorum geliyorum ya Türkiye'ye. Türkçeyi nerede öğrendin abi? Abisi benim kız arkadaşım Türk'tü. Ha, oradan öğrendin. Yenge öğretmiş. He. Benim kız arkadaşım Türk'tü. Sonra birazcık sıkıntı çıktı, anlaşamadık. Hayat, Ama hayat. bir sene beraberdik işte. Hayat O abi yüzden- ya, Ha, oluyor tabii böyle. işte. Covid'in hayatımıza getirdiği şeyler. We are vaccinated. Biz aşılıyız. Bir ara bunun Türkiye'de reklamını yapmışlardı. Ne kadar utanç vericiydi ya. Cık. Şahsen utanç vericiydi yani. Şöyle bir tekne arkadaşlar. Bakın burada herkese şey var. Can yeleği var. Bir an adını hatırlayamadım. Oturuyorsunuz. Dediğim gibi yani 20-25 dakika olması lazım. Öyle hatırlıyorum. Bakacağız şimdi kaç dakikaya varıyoruz. Tam yarım saat sürdü arkadaşlar. Yarım saatte karaya yanaştık. Özel botlarla işte 15-20 dakika gibi düşünün. Onlarla 150 bahta gidiyorsunuz. Bununla 30 bahta geliyorsunuz. Buyur abi, geç sen. Şöyle düşmeden ilerleyelim. Sadece şeye dikkat edin. Saatlerine dikkat edin ki son vapuru buradan eğer dönecekseniz Pattaya'ya kaçırmayın. Burada da konaklama seçenekleri var bu arada. Yani buraya geldiniz, burada kalabilirsiniz de. Mesela bakın, teyzemiz, önde de abi valizlerle gelmişler. Burada da konaklayabilirsiniz. Tekneden iner inmez böyle bir alanla karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafta motorlar var. Bazıları mototaksi, bazıları kiralanabilecek motorlar. Şöyle bir fiyatlara bakabilirsek. Mesela bu tarz motorları 400-500 bahta günlük, it for one day right? Yes. Günlük 400-500 bahtta bu tarz motorları kiralayabiliyormuşsunuz. Bu tarz motorlarda 300-400 baht diyor ama pazarlık yaparsanız bence daha uyguna da alırsınız. Mesela burada scuba diving var, 3000 bahta gidebiliyorsunuz o tura. Şnorkel turu var, 800 baht. Burada farklı turlar var arkadaşlar. Burası güzel bir ada. Adanın farklı sahilleri var. Şöyle göstereyim. En ünlü sahil Tavaem sahili. Ben şimdi buraya gideceğim. 50 bahta Tavaem Beach'e götürecek şimdi beni arkadaşlar. Burada şey de yapabilirsiniz bence. Mesela motor kiralamadınız diyelim, ehliyetiniz yok ya da işte kullanmayı bilmiyorsunuz. Bu arkadaşlar sizi sahil gezdirebilir bence. Bunu da bir düşünebilirsiniz. Bir konuşun. Fiyat alın. Büyük ihtimalle bu pick-up'lar da gidiyor. Daha ucuza gidiyor ama benim çok kısıtlı vaktim var. O yüzden hızlıdan gitmek istiyorum oraya. Burada böyle gelip vakit de geçirebilirsiniz kasabanın içerisinde. Abimiz kestirme biliyor. Lloyd, kayıyorum. Sahile geldik. Sahile giriş yaptım arkadaşlar. Şezlongların fiyatını da öğrendim. 100 baht veriyorsunuz, bütün gün kullanabiliyorsunuz. Ama dilerseniz böyle havlunuza atıp da burada takılabilirsiniz. Şey yok yani, herhangi bir yasak vesaire bir şey yok. Burası Tavaen sahili olarak geçiyor. En meşhur sahil. Şu yukarıda bir yerde, aynen tam şurada bir manzara izleme noktası var. Oradan sahilin manzarasını izliyorlar. İşte
Etrafa bakıyorlar ama motoru olanlar genelde orada duruyor. İşte benim gibi mototaksiye binerseniz rica etmeniz lazım. Durabilir misin, bir fotoğraf çekmek istiyorum diye. Belirli bir alanda yüzebiliyorsunuz. Öyle dilediğiniz gibi açılamıyorsunuz çünkü ileride jet skiler falan var. Tekneler geçiyor. Dikkat etmenizde fayda var. Kum da bu şekilde biraz böyle balçığımsı gibi. Aslında bastığınız yer sert ama suyla birleşince böyle birazcık balçık oluyor. Şöyle bir sahilde yürüyelim. Sizlere göstermek istiyorum. Daha sonrasında farklı bir sahile geçeceğim. Bangkok videolarından Peleng'i tanıyorsunuz arkadaşlar. Azerbaycanlı bir gezgin. Sosyal medya içerik üretiyor. O da burada. O motorla gelip beni alacak. Farklı bir sahil var. Oraya götürecek. İsmin neydi hocam? Anıl, Anıl, memnun oldum. Nereden geldin? Paris'ten. İstiyorsan da sen tut mikrofonu, benim sesim gider büyük ihtimalle. Tamam. Beğendin mi buraları? Çok güzel gerçekten. Yani kendinizden görebilirsiniz yani. Kaç gündür buradasın? 20 gün oldu. 20 gündür. Evet, evet. Tayland'da geziyorsun Tayland, değil mi? evet. Kaç gündür peki Koh Lan Adası'ndasın ya da Pattaya'dasın? Buraya ilk bir gün oldu. Bir gün oldu. Nasıl peki, beğendin mi? Görüşlerini merak ediyorum. Ya, çok değişik gerçekten işte. Plajların hepsi değişik bana göre yani. Hiçbiri birbirine benzemiyor. En sevdiğin hangisi oldu? Nerede tam olarak? Bu adada mı? Evet. Sannam yok neydi ya? İsmi neydi? Hemen bir önceki ada, yan taraftaki ada. Maymun Sahili diye bir yer var. Orası olabilir mi? Yok, o neydi ya? Tam çıkartamadım ismini. Hepsi Ama o genel kadar- olarak beğendin olarak beğendim ya. algıladım Genel ben. olarak beğendim ama suyun rengi olarak burayı beğendim yani. Burayı beğendim. Suyun rengi olarak gerçekten denizin rengi çok farklı geldi bana, bilmiyorum. Peki Pattaya'yı nasıl buldun? Tayland'ı nasıl Pattaya- buldun? Ucuz mu? Gelinir, ziyaret edilir mi? Önerir misin izleyicilere? Pattaya daha çok eğlence için tavsiye ederim. Eğlence olarak tavsiye ederim. Yoksa başka adalar da var, çok tavsiye edeceğim. Koh Samui'yi çok beğendim. Güneyde evet. Koh Tao. En beğendiğim Koh Tao benim. Koh Tao Adası. Koh Tao ve yanındaki küçük bir ada var. Koh Nong Yong diye bir küçük bir ada. Koh Tao'ya bağlı bir ada. En çok oraları beğendim yani. Paris'te ne yapıyorsun peki? Ben orada şoförlük yapıyorum. Şoförlük yapıyorsun. Aynen. Kaç Şoförlük senedir çalışıyorsun var. orada? Orada ben orada doğdum, orada büyüdüm. Orada doğup büyüdün. Evet, Çok evet. güzel. Aynen. Yaş kaçtı? 32. 32. Aynı yaştayız. Çok memnun oldum. Ben de öyle. Var mı başka söylemek istediğin Ben bir şey? Anıl. Sen? Burak benim Burak, ismim. memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Teşekkür Sağ olasın. ederim. Çok teşekkür ederim. Uçur bizi ay gagaş. Arkadaşlar Pelenk'le buluştuk. Motor kiralamış, 250 bahta kiralamış, pazarlık yapmış. Şimdi farklı bir sahil var, orası daha güzel dedi, oraya götürecek beni. Sağ olasın kardeş. Tamam. Şimdi durduğumuz zaman bir de Pelenk'le sohbet edelim. Bakalım beğenmiş mi buraları? Hop. Sarmış mıyım? Kızarmışsın ya. Gerçekten kızarmışsın. Ana! Aa! Sen önüne bak. Sen önüne bak. Very good. Abla çok mutlu ya. Aşırı. Bu diğer tatil bölgelerinden Türkiye'de de gezdim ben. Toparlayamadım. Ya burada insanlar çok mutlu ya. Herkes mutlu, güler yüz. Bir gerginlik görmedim Ki ben. sıfır. Eyvah eyvah, hızlı ve öfkeli. Drift attı ha. Telman abi. Arkadaşlar Pelenk Bangkok videolarından kendisini tanıyorsunuz. Ben aşağı YouTube kanalına ve Instagram'ını Sağ bırakacağım. olasın. Takip edin lütfen. Artık buranın yerlisi oldu. 5-6 Kanka, saattir aynen buradasın 5-6 sanırım. saattir buradayım. Çok iyi aslında. Hani sıkar mı mesela 3 günden 4 Motoru günden kitle, sonra? gezelim. Tamam. 3-4 günden sonra seni sıkar burası. Ama güzel, gelinip görülmesi lazım. Phuket'e gitmeden önce bir hazırlık gibi düşün burayı. Çok iyiydi bence. Ben çok sevdim burayı. Motoru 250'ye kiraladın. Kanka 300 diyordu. Biz biliyorsun Türk'üz. Hemen bir pazarlık. İşte ben dedim backpacker'ım. Backpacker mı diyorlar? Aynen backpacker. He, ben dedim backpacker'ım falan. Kadınla böyle şakalaştık. Öbür şeydeki kadın gibi değildi bu ya.
Ya bunlar Gökberk'i de hatırlayanlar vardır. Yüzen pazarda. Ben ablayla pazarlık yaptım. Bot kiralayacağız. Abla biraz indi. Sonra dedim ki abi siz devam edin pazarlığa. Ben gittim bir iki fotoğraf çekiyordu. Bir çığlık geldi. Abla çığlık attı. Delirtmişler kadını. Ya bununla tatlı anlaştık. İşte 300 dedi. Ben dedim 250. Dedi ki saat 2-3'e getiriyorsan sana 150. Tamam ben dedim 2'ye getirmem. Saat kaç şu an? 6-5. 5'e geliyor 5. Öyle. Sevdin ama burayı galiba. Kanka burayı sevdim ya, güzel. Ben dikkat ettiğim şey şu, mesela Bodrum'da da Alaçatı'da da insanlar hep bir telaş var orada işte. Evet. Hep bir işte Bir şey kaçırmayalım. bir de turiste harcatayım. Burada öyle bir şey yok kanka. Çok böyle güler yüz. Turistler de güler yüz. Hiç sıkmaz, hiç şey yapmaz. Bayağı bir motor kiralayan var ama ya. Kanka aşırı, bir de kesinlikle polis yok. Ben sıfır. Hiç görmedin. Ben deminden dolaşıyorum. Hiç polis yok abi. Adada polis yok gibi bir şey. İşte bir bina falan da görmedim. Polis şeyi falan. Ya çok güzeldi bence ya. Ben çok eğlendim burada. Şimdi daha demin gittiğimiz sahil en meşhur sahil. Birazcık kalabalık oluyor. Oradaki plaj farklı mesela. Kum farklı. Burası biraz daha böyle bizim alışık olduğumuz plajlar. Deniz de burada farklı. Biraz dalgalı fark ettiyseniz. Bir de böyle taşlık sanırım, ben böyle bir iki taş parçası görüyorum suyun ortasında. Orası daha böyle masmavi gibi. Burası bizim denizleri burası biraz daha Karadeniz andırıyor. gibi. Evet. Hani ben getirdim ki özlemiş. Bak buralar kaya falan. Ya masmavi denize girecektik oğlum. Burası da mavi. Böyle biraz gidiyorsun mavi. Boğuluyorsun sonra filan. Ya buranın yolu güzeldi, o yüzden dedim ben getireyim. Aslında arkadaşlar çok güzel plajlar var. Sadece buranın zamanı çok kısıtlı. Ben sabahtan buradayım. Hepsini gezdim. Ama Burak geldi. Ben dedim işte buraya getireyim. Öbür tam ters tarafta kalıyordu. Adanın her tarafına gidebiliyorsun. 3 ana yol var, bu kadar. Burası maymun. Burası maymun adası. Maymun gördün mü? Maymun yok kanka. Maymun yok. Eskiden var köpek demek var. ki. Köpek olur, Evet. o da olur. Denizde balık var. Birazcık şey böyle ya. Kalabalık değil ya burası. Oranın kalabalığından uzaklaşmak isteyen buraya geliyor. Orada Aynen. tekneler var bu arada. 4 tane kanka popüler şey var. Hı hı. Plaj var. Biri Samoe. İsmini unutmadım. Bir de Piz diye bir tane daha plaj var. Piz. Piz. Yanlış söyleyebilirim. Yo, Piz diye bir... Ya bizde Türkiye'de, belki sizde de öyle, alkol içmeye Aynen, izlenme aynen, diyorlar aynen. ya. Ha, o var. İşte Gel gidelim. orası da çok sakin, çok sessiz. hı. Orada da işte arkadaşlar gelince kesinlikle dinlenebilirler. Fiyatlar nasıl peki burada? Kanka ben sana bir şey söyleyeyim. Bak şezlong. Siz şeye ne diyorsunuz? O Şezlong, aynen yatana. şezlong. 100 lira. Aynen, diğer bir sahilde de Ha, öyleydi. 100 lira. Kanka su 20 lira. İşte bir şey içeceksen onların fiyatı değişir. 40, 50, 100 lira. Mesela bir yemek yedin, bir içecek içtin, ne kadar tutar burada? Bak ben şehrin merkezinde, adanın merkezine yakın bir yerde yedim. Tavuk pilav yedim ben. İşte yanında kola, toplamda 115 verdim. Abi çok pahalı değil ya. Bir Adaya tatil göre- beldesine göre Kanka yani. bu bizde olsa şimdi bir dizi yapmıştılar, bir olay geçmişti. Buralar paralıydı, çok lüks mekanlar vardı. Direkt beach club'tı zaten. Kesinlikle. Fark ettiysen hiç ses yok, hiç müzik yok. Aynen. Burası hala kalabalık olan bir tarafı. Çok sessiz olan tarafları da var. Pattaya'ya döndüm arkadaşlar. Bukağa Market isminde bir yere geldim şimdi. Şöyle göstereyim sizlere. Burası yemek yenebilecek bir alan. Bir sürü böyle büfe var. Geliyorlar insanlar, burada karınlarını doyuruyorlar. Ben Bangkok'a gelirken uçakta Yahya ile birlikte tanışmıştım. Yahya'nın sayesinde de Can abiyle tanıştım. Merhaba. Can abi de önceden bu dönerciyi işletiyormuş. Daha sonrasında bir arkadaşına devrediyorsun değil mi abi? Evet. Bir arkadaşım, yakın arkadaşım. Şimdi sen de burada Türklerin yaşam hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Çok Olur. teşekkür ederim bu arada kabul ettiğin için. Çok rica ederim. Önce burayı bir tanıtalım abi. Bir şeyimiz olsun, bizim bir Olur. katkımız olsun. Geçen sene geldik. Geçen sene açtık burayı. Yaklaşık 7-8 ay oluyor. İlk açtığımız zamanlarda tabii toparlanma süreci falan 2 ay geçti. Şu an müşteriler gayet memnun. Oturdu. İş yapmak isteyen herkesi davet ediyorum. Kebap dükkanı açmak isteyen insanlar için kolay. 300-400 bin baht gibi bir parayla böyle bir yer açabilirler. Yani 300-400 bin Türk lirası. Yani öyle diyelim, aynı zaten Bu arada kurları. Türk yemeklerini çok seviyorlar burada. Ona dikkat ettim ben. Taylandlar da ve turistler de çok, zaten bu cadde bayağı yoğun. İş yapmak isteyen herkese açık yürekle söylüyorum. Para kazanabilirler, ciddi paralar kazanabilirler. Buraya davet ediyorum ama tabii ki bunların kuralları var, şartları var. Bunların hepsinin bilgisini vermek istiyorum size.
O zaman biraz daha sessiz bir yere doğru geçelim Olur mi abi? olur, şöyle bir yer var, Şöyle oraya fiyatları da ben bir göstereyim arkadaşlar. Mesela 120 TL, 140 TL, yani bahtı ben TL'ye çevirip söylüyorum. İşte döner ekmek yiyebiliyorsunuz. Orada tabakta döner yediğiniz zaman 170 TL, 220 TL gibi. Burada hamburgerlerimiz var 180-200 TL, 260 TL'ye. Burada böyle bir büfe. Kapadokya döner. Burada Tayyip kardeşimiz çalışıyor, döner kesiyor. Nasıl öğrettiniz abi döner kesmeyi? Zaten çoğu biliyor Myanmarlılar. Bunların çalışma vizeleri de var. 3 tane Myanmarlı çalışanımız var. Belki bunlar giderek artacak çünkü yoğunluğa göre artırıyoruz şu anda. Yeni bir işletme ama dediğim gibi kazancı bol. Birçok kişi ekmek yiyor buradan yani. Peki abi şöyle sessiz bir yere doğru yürürken şeyden de bahseder misin? Bu işletme açma mevzusu nedir abi? Çünkü ben o kadar çok insan duydum ki burada geliyorlar, işte Bangkok olsun, Pattaya olsun, farklı bölgeler olsun, burada bir işletme kurmaya çalışıyorlar ama bir kuralı var bunun. Tabii yani şirket kurmak istiyorlarsa en az 4.000-5.000 dolar arasında bir şirket kurma bedeli var. Onu ödeyebilirler. Ya da güvendiği bir kız arkadaşı veya Taylandlı bir eşi varsa onlar daha kolay. Bir ücret ödemiyorlar. Sadece kimlik kartıyla şirket kurabilirler, açabilirler. Ama kendi üzerlerine değil. Yani tamamen kız arkadaşına güvene dayalı olan. Belirli bir yüzde var mı peki? Şirket kurarlarsa %51 yabancının, %49 Türk'ün olur. Her zaman %51'e 49. yani şirket Peki, kurarlarsa. senin söz sahibi, yani sen söz sahibi oluyor musun bu işletmede? 49 hakkın var ama Ya Taylandlılar ne derse o olur genelde. Ama güvendiği bir eşi varsa, sevgilisi varsa daha mantıklı, daha cazip olabilir. masamız kalabalıklaştı arkadaşlar. Dostum senin de bir adını öğrenebilir miyim? Sen de yeni gezginlerden. Ben Musa Toprakçı. Biz amatör gezginiz. İşte ne kapsak o kar. Kadraja girdik bakalım. Artık Sosyal medya hesaplarını bana sosyal söylersen ben medya aşağı tamam, bırakayım. Musa Takip etmek Altre isteyen. Toprakçı. YouTube'da da aynı Musa Toprakçı. Öyle yani biz işte minimal daha amatör devam ediyoruz. Ne öğrensek o kar senden. Eyvallah. Dostlar Musa'yı takip edersiniz. Abi senin ismin Hüseyin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hüseyin Başıyınca. Sen kaç yıldır buradasın abi? Ben 7 ay oldu. Biraz yaklaş abi istiyorsan. 7 ay oldu. Yedi Şu an ay. 7 aydır buradayım. Döner, burger, ufak gördüğün gibi büfe tarzı dükkanı işletiyorum şu anda. Arkadaşımla beraber 7 aydır, 8 aydır buradayım işte Can'la beraber. Şu an her şey güzel gidiyor. Hayırlısı olsun abi bu arada. Problem yok, teşekkür ederim. Şeyi sormak istiyorum. Şimdi şirket mevzusunu konuşuyorduk da. Mesela bir şirket açtın, bir dükkan açtın. Türk çalıştırabiliyor musun yoksa Tay mı çalıştırmak zorundasın? Onunla ilgili bir bilgi var mı? Bir kural var mı abi? Var, kurallar var. Tayland'da şöyle söyleyeyim. Normalde Malezya'dan vizeler alınabiliyor. 2000 dolar verilip Malezya'dan vize alıyorsun. Sonra her yıl bu ülkeye gelip 10.000 baht ödüyorsun. Türk'ün çalışması için ama şirket kurman gerekiyor. Yani şirket kurma bedeli de dediğim gibi 5.000 dolar civarında. Biz herhangi bir şirket kurmadık. Benim bir polis kız arkadaşım var. Onun üzerine yaptık. Çünkü güvendiğimiz biri bizi çok destekliyor. Bize bayağı yardımcı olduğu için onun üzerine kurduk şirketi. Tek başıma eğer ben şirket açarsam bir Tay ortaya ihtiyacım yok. Yok. Tek başıma işletebiliyorum. İşletebiliyorsun. 5.000 dolar verip şirket kurman gerekiyor ama 4 tane Taylandlı çalıştırıp sigortalarını ödemen gerekiyor. Tek şart o. Tek şart o. Onun dışında herhangi bir şart yok. Tayland'a gelen yaklaşık yılda 10.000, 15.000 civarında Türk var. Yani buranın iyi yanları kadar kötü yanları da var. Hem iyi yanlarını hem de kötü yanlarını senden merak ediyorum abi, rica ediyorum anlatırsan Tabii, çok yani sevinirim. herkes iyi yanlarını bahseder genelde. Ya iyi yanı nedir? Mesela 24 saat ayakta bir şehir. Pattaya benim görüşüm bir cehennem. Yani çünkü burada her şeyi yapabilirsiniz. Her şey mümkün. Yani kadın kız anlamında bütün ortamlara girebilirsiniz. İyi yanları bu. 24 saat ayakta çünkü. Ama kötü yanları Türk arkadaşlar geliyor burada dolandırılıyorlar. Mesela 3 gün önce polis kız arkadaşım bana söyledi. 10 milyon TL diyeyim, öyle anlayın. 300 bin dolar parası kripto olarak çalınıyor. 2 arkadaş geliyorlar, arkadaşının parasının olduğunu biliyor. Taylandlı ile arkadaş olup 2 tane Taylandlı, bir Türk, bir işbirliği yapıyorlar. 10 milyon bahtı transfer edip ülkeden kaçıyorlar. Böyle dolandırıcılıklar var. Yani gelen arkadaşlar burada şu kadar param var deyip gelmesin. Yani geçen mesela 2 gün önce yine bir olay oldu. Bir tane Türk arkadaş Pattaya sahilde trans bir kadınla birlikte oluyor ve 73 bin baht parası çalınıyor. Yakalanan kişiler evet tutuklanıyor. Ülke muz cumhuriyeti değil. Oluyor ama bu tarz muhabbetlere bence gerek yok. Yani burada olabildiğince insanlar daha sakin kalmalı. Bilmediği ortamlara girmemeli diye düşünüyorum. Burada cinayetler oluyor. Cinayetler falan da oluyor. Tabii bunları çok böyle basına yansıtmıyorlar anladığım kadarıyla. Ama dediğim gibi Türkler geldiğinde hangi kulübe girecek,
hangi ortama girecek, bunları kesinlikle araştırmalı, sormalı. Ben öyle düşünüyorum. Ben kebap dışında, kebap işinden zaten anlamıyorum. Arkadaşıma devrettim dükkanı. Ben kulüpte çalışıyorum. Çalışmak isteyen insanlar varsa da kulüplerde işler var. Yaklaşık bir 10-11 tane Türk çalışıyor. Kaç para maaş alıyorlar mesela farz misal? Maaş demeyelim, günlük para alıyor diyelim. Ben işimi iyi yapan insanlardan biriyim. Günde 100 doların altına düşmüyorum. Tayland için de çok iyi bir para. Çünkü burada insanlar 400 TL'ye çalışıyor. Ben 3500-4000 liranın altına düşmüyorum. Günlük kulüpte kazanıyorum. 4 saat çalışıyorum. Daha önce Kore, Japonya, Asya'nın tüm ülkelerini gezdim. Ama burada 4 saat çalıştığım için bu ülkeyi tercih ettim. Çünkü hem iyi kazanıyorum, sezonluk da olsa iyi kazanıyorum. Sezon bitiminde de zaten farklı ülkelere gidiyorum. Yani durum bu. Kötü yanlarına dikkat etmesini istiyorum Türklerin. Başka kötü yanı var mı mesela dikkat edilmesi gereken? Yani mesela uyuşturucu muhabbetlerine bence girmesinler. Tamam yasal olarak gibi görünebilir ama sadece bu şeyle ilgili, marihuana ile ilgili. Yani onun dışındaki durumlar tamamen burada yasak ve büyük yaptırımları var. Yani bir insan kokainle falan yakalandığında 18 yıl ceza yiyebilir. Bunun 1 gram da olması önemli değil çünkü içmek yasak. Böyle ekstazi tarzı şeyler, bunlardan uzak durması gerekiyor. Çok gizli tutması gerekiyor. Çünkü insanlar buraya geliyor, özgürlükler ülkesi diye adı altında geliyor. Birçok insanın ben cezaevinde olduğunu biliyorum, Türklerin. Yani bu tarz durumlara dikkat etmesi gerekiyor. Genelde hangi suçlardan giriyor abi Türkler içeri? Yani burada şöyle söyleyeyim, tamam belli konularda özgürlükler ülkesi. Ama mesela kadınla anlaşıyorlar, otele gidiyorlar, böyle muhabbetler çok duyuyorum. Kadının parasını vermiyorlar veya az veriyorlar, polislik oluyorlar, polisler bunlara ciddi cezalar kesiyor. Yani daha temkinli olsunlar. Mesela uyuşturucu muhabbetleri. Yani birinden gidip uyuşturucu alıyor, o kişi onu ihbar ediyor ve yakalatıyor. Ondan sonra mağdur oluyor, içeri gidiyor. Burası, yani buranın cezaevlerini kimseye tavsiye etmiyorum, bilmiyorum. Ben burada yatmadım. Ama buranın cezaevlerini duydum. Yani akıl alır gibi değil. Yani daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Bu videoyu izleyen herkese tavsiyem olsun. Çünkü dediğim gibi ama burada diğer esnaflarla konuştuğunuzda kimse burada para kazanmıyoruz diyebilirler. İnanmayın. Kazanıyorlar mı peki abi? Kazanıyorlar. Hepsinin burada 10 tane, 15 tane. Almancılar gibi mi abi? Yani. Gelmeyin buraya yani çok kötü buralık var. Çok kazanıyorlar. Yani bayağı çok kazanıyorlar. Hepsinin eminim ki burada en az 3-5 tane villası, apartmanın olduğunu ben biliyorum. Şahsen biliyorum. O zaman iyi iş yaptığınız zaman burası hakikaten iyi para kazandıran Evet, bir coğrafya. iyi bir ticaret yaparsan, şirket kurarsan, mesela Pattaya sahil olabilir, Jomtien sahil diye bir yer var, orası olabilir. Oralarda veya bizim açtığımız bölge, mesela burası Pattaya'nın en gözde mekanlarından biri, en iyi caddelerinden biri, Soyu Bukao. Bu caddede 8-10 tane daha kebap salonu var. Hepsi iyi paralar kazanıyor ama hepsine gitseniz bizim gibi samimi olan insan bulamazsınız. Çoğu insan gelmeyin, burada iş yapamazsınız, para kazanamazsınız diyor. Biz yılmadık, açtık. Tabii benim tarzım olmadığı için dediğim gibi devrettim. Arkadaşım da kazanıyor. Şu an minimum 200 dolar günde kazanıyor, minimum. Daha da bu artacaktır çünkü daha 6-7 aylık bir işletme. Dediğim gibi iş yapma potansiyeli olan, işten anlayan insanları buraya davet ediyorum. Tamamen yasal bir şekilde devam etsinler yollarına. Ama dediğim konulara da dikkat ederlerse mutlu oluruz. Çünkü burada bir Türk'ün cezaevine girmesi bizi mutsuz eder. Benim gördüğüm çok fazla Türk turist var. Var, Çok 10.000. olay çıkıyor mu? Çok olay çıkmıyor. Çok minimum diyelim. Yani 1000'de 5 diyelim. 1000'de 5 Türk'ün sorun çıkardığını biliyorum. Sorunlar çıkıyor. Ama şuna da dikkat edin. Buradaki Tayland'daki bütün vatandaşların hepsi hemen hemen Muay Thai biliyor. Çok iyi kavga ediyorlar. Aa evet. Atasporu gibi bir şey Tabii. burada ya. Kesinlikle. Bu kadınlar için de geçerli. Yani sen bir hata ettiğinde, sen bir suç işlediğinde veya bir kulübe girip parasını ödemiyor. Örnek veriyorum çünkü sarhoş. Ama Taylandlı bunu anlamıyor. Bir anda 10 saniye içinde 20 kişiden dayak yediğini düşün ve ölene kadar seni dövebilirler. Ben bunu en az 100 kez gördüm burada. Biz kendileri bilen insanlarız. Hata yapmamaya çalışıyoruz. Buradaki insanlara saygı duyuyoruz. Çünkü onlar da bize saygı duyuyorlar. Burada sevilen insanlarız. Çok seviliyor değil mi Türkler burada? Tabii. Türkleri çok seviyorlar. Çoğu İnce bir Türkçe de gülüş biliyor. gördüm orada abi. Çünkü şimdi kadın kız konusuna da girmek istiyorum. Buradaki ben Tayland'ın havasına ve kızına güvenmiyorum. Ben kendi samimiyetimle söylüyorum. Çok nadir. %10 kadın samimi buluyorum. Diğer %90'ı herkes olduğu gibi paraya tapıyorlar. Altın kuralları para. Yani ben burada birçok kadınla tanışıyorum ister istemez. Birçok arkadaşımız var. Kız arkadaşımız var. Hepsinin telefonlarını kurcaladığımda banka hesaplarına bir sürü paralar geliyor.
Türklerden geliyor özellikle. Para gönderiyorlar. Tabii. Oy, Buradan oy, tatile oy. geliyorlar. Tatilden gitse bile sonuçta onlara güvendiği için her ay ben sana bakarım. Türkleri biliyorsunuz. Sevgili yapıyor, Tabii aşık oluyor kendince. filan. Ama o kızlar da, bunu da samimiyetle söylüyorum, onların gönderdiği parayı sevdiği erkeklerle yiyorlar. Yani mesela bizle yiyorlar, öyle söyleyeyim. Çok samimi davranacağım çünkü görüyorum. Hindistanlılar da özellikle. Abi ben Hintler çok garipler ya. Böyle sahilde görüyorum 6'lı 7'li gruplar halinde kadınlarla pazarlık yapıyorlar. Böyle çok garibime gitti o konu ya. 6'lı 7'li gruplar halinde o kadının bir tanesini alıyorlar zaten. Evet. Ve kadınlar da 10.000 baht gibi paraya sorun değil diyorlar. Çünkü kadınların tek amacı para. Yani burada kadınlar çok iyi paralar kazanıyor. Yani dediğim gibi iyi yanları var, kötü yanları var. Ama kötü yanlarına dikkat etmelerini canı gönülden istiyorum. Çünkü burada belki uzun yıllar yaşayacağız, bilemiyorum. Ben şu anda öğrenci vizesiyle kalıyorum bu arada. Öğrenci vizesiyle. Tabii. Toplamda 35.000-40.000 bahta öğrenci vizesi alabilirler. Tabii o da güvendiği yerler olması lazım. Çünkü dolandırılma muhabbetlerini oradan da duyuyorum. Şirket aracılığıyla. Tabii bir okullar var mesela. Dil eğitimi vermek istiyor veya dil eğitiminden yararlanma diyor. Ona göre bir fiyat çıkarıyor. Ben bir senelik bir öğrenci vizesi aldım. Onunla kalıyorum. Peki konaklamadan filan biraz buradaki yaşamdan bahsetsen abi. Pahalı mıdır, ucuz mudur? En basit ev kiraları. Yani Türkiye'deki ev kiralarını az çok biliyorsun. Oraya çok değinmek istemiyorum. Ama burada 7.000 liraya havuzlu, spor salonlu bir evde Ne aylık diyorsun kiralık ya? kalabilirsin. Maksimum 7.000 liraya. Jomtien sahilde kalabilirsin özellikle. Pattaya sahilde de buralarda hani bu bölgede kalmak istiyorsan da biz 5.000 bahta kalıyorum ben. Yani 5.000 Türk lirasına Tabii, havuzlu spor salonlu bir yerde Evet, kalıyorsun. arkadaşım sitede. ayrı, iki ayrı odamız var. 5.000 bahta kalıyoruz, 5.000 o 5.000 ben veriyor. Spor salonundan ve havuzdan yararlanıyoruz. Bu bizim için ideal. Yani burada her şeyin en uygununu bulabilirsin. Yaşayışın en iyisini yaşamaya çalışıyoruz kendi adımıza. Ama kalacağımız yer konusunda da titiz davranıyoruz. Daha böyle mütevazi olmak istiyoruz. 20.000 bahta da kalabilirsin, 20.000 TL'ye de kalabilirsin. Bunun sınırı yok ya. Tabii sınırı yok. Mesela Pattaya'da Hilton Oteli $200 geceliği. İstersen orada da kalabilirsin. Ama biz Pattaya Hilton Oteli 200 metre mesafedeyiz ve 5.000 TL veriyoruz, aylık veriyoruz. Yani araştırırlarsa Elektrik su filan içinde mi bu hepsi arada? içinde, hepsi içinde. Hepsi içinde bize geliyor. Hatta faturasını da göstermek istemem ama şu an evde. Ama dediğim gibi iyi araştırırlarsa, bilgi sahibi olan insanlara danışırlarsa, burada bu da bir de her Türk kötü değil. Bazı Türkler işbirliği yapıp böyle sorunlar çıkarabiliyor. Arkadaş olsun fark etmiyor. Yani paraya tapan Türkler de var. Sadece Taylandlılar değil. Eminim sana ulaşmak isteyen olacaktır bu videodan sonra. Yani umarım biz burada olabildiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyoruz. Senin konumunu biliyorlar artık. Yani gelirlerse elimizden gelene yardımında bulunuruz. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Ben hani tabii Tayland'da bir kız arkadaşınız olsun, iş kurun dedim ama burada geçen hafta mesela Diyarbakırlı bir abimiz geldi. Taylandlı bir kadına güvendi. 300-500 bin lirasını onunla yedi. Ve onu da yine Türk dolandırmış. Tamam ama Yine Türk bizim dolandırmış ama sonuçta kadına masaj salonu açtırıyor. Ortağız diyor. Kadın sonra diyor ki bu dükkan benim, defol git. Yani ben Tayland'ın havasına, kızına güvenmeyin derken bu konuda yine aynı fikirdeyim. Güvenmeyin. Ama güvenilecek insanlar da var. İyi araştırın, iyi analiz yapın. Bilgi birikim sağlayın. Ya da bizim gibi insanlara danışın. Samimiyetle karşılık veren insanlar da olacaktır diye düşünüyorum. Kebap salonumuzda da herkesi bekleriz. Kapadokya Aynen. döner. Kulüpler Sokağı'nda çalışıyorum bu arada. Walking Street'te. Buranın en popüler caddesi. Hangi kulüpte abi gelsinler yanına? Kulüp Mix'te çalışıyorum. Hemen Republic var üst katımda. Oradan bulabilirler bizi. Şu an yeni Boss Club açıldı. Onun tam karşısındayım. Orası bayağı caddedeyim. kıyak bir mekana benziyor ya. Evet, Boss Club'ın sahipleri de Hindistanlı bu arada. Hindistanlılar buraya çöktüler. Ele geçirmişler. Ele geçirdiler. Herkesi Eyvallah. bekliyorum. Pattaya iyi bir şehir. 24 saat ayakta. Herkese bol şans diliyorum. Eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Çok Rica sağ olun. ederim. Musa ile birazcık konuştuk video çekmeden Evet. önce. Seni Türkiye'de bir soydular. Beni Türkiye'yi bir soydular. Ekipmanını çaldılar. Aynen. Soydular. Sonra çaldılar. ne oldu abi? Ya şimdi ben Türkiye'de çantamı karavanımdan çaldılar, tamam mı? O da evimin önünde, karavanımın içinde, ben de daha karavanın içindeyken. Adam gözüme baka baka çantamı çaldı. Çanta gidince iki seçenek var. Ya dedim hani gene köle sistemi, çalışıp bir iş döndüreceğim, meslek marangoz. Para biriktireceğim. Para biriktir falan. Ben dedim bununla uğraşmayayım. 0 TL ile bir Türkiye turu yapayım dedim. Yola çıktım işte. Bir Türkiye turu yaptım. Türkiye'de aç kalmadım. Hiç sıkıntı yok. Her şey güzel. Bayağı bir yurdum insan işte. Destek oldu, yardımcı oldu. Hatta ben Türkiye turunda 70.000 TL borcumu ödedim. Yollardayken düşün.
ve çalışmadan. Bir şey Neredeyse. yapıyor muydun mesela, kolye bileklik falan Yok satıyor yok muydun? kolye bileklik. Ya ben aslında şöyle meslek marangoz, yanımda takımlarım, düşün matkap, el kesmesi falanla geziyorum Gittiğin motorda. yerde peki o işi Aynen yaptın mı? aynen. He, Ufak o tefek şekilde tamir de yaptım. paralar Aynen. kazandın. Bir de şey yani sosyal medyalarına video çekiyordum adamların, hani restoranın Para içerik kazanıyor videosu. muydun peki? Ufak tefek kazanıyordum. Yani tekeri döndürüyordu, anladın mı? Tabii dünya turu hayali vardı işte, hep herkesi takip ediyorsun. Bu adamlar nasıl yapıyor, şu bu falan, ama işin içine girmeden olayı bilmiyorsun abi. Ne para hesabı uyuyor, ne hayat hesabı. O yolda ne aradığın çok önemli. Bak bazı gezginler yolda kendini arayayım diye çıkıyor, kendini kaybediyor. Bazıları da kendini buluyor, yola daha da devam ediyor, daha da hırslanıyor. İnşallah sen yolu da böyle tutunursun, yola devam Ama edersin. düş Mehmet'im değiller genelde. Ya şuradan dönelim, çok Ya, seçtim ya, oradan. Bundan sonraki rotan ne? Seni Vallahi- takip edecekler, nereleri izleyecekler kanallarında, Vallahi işte Instagram'ında? şu anda benim- Tayland'da başladın. Tayland'da başladık. Nereye Şu an, geçeceksin buradan? buradan bisikletle Kamboçya'ya gideceğim. Çok güzel. Param olmadığı için bisikletle bir 400-500 kilometre yol yapacağım. Bisikletle gezmeyi de seviyorsun o zaman. Ya motorla gezmeyi daha çok seviyorum. Param yok diye mecbur Doğru, bisikletten, doğru. garibanlıktan. Ama bisiklet de güzel. Zor ama güzeldir Ya bisiklet. güzel de şimdi şey gibi düşün, şurada simit yiyorsun. Ben kebap yiyorum. Simit yemek de çok güzel. Abi, kebap daha güzel ama para yok. O çok ayrı bir kıyas Evet. şimdi. Bir de ben bisiklet severim mesela. Bisiklet Ben severim. bisikletçiyim ama şu an. Bir de Motor olsa ben bak yine buraya bisiklet geldim. seçerim. Pattaya'da bir abi dedi ki kardeşim dedi, ben sana yardımcı olurum dedi. 3 gün bana konaklama ayarladı. Sağ olsun. ol, var ol abi dedim. O da Adanalı, delikanlı bir abimiz. Dedi ki ben de dedi hani burada yengenlerde kalıyorum falan dedi. İyi abi dedim. Dedi gel sen de yengenin arkadaşlarıyla tanıştırayım dedi. Mekana davet etti. Mekana gittim. Size yemin ederim yenge dedi Ladyboy çetesiymiş. Lan ben de seviniyorum. Of dedim lan. Geldik dedim. Ortam da hazır falan. Adamın yenge dedi Ladyboy, arkadaşları da Ladyboy. Tanışsaydın. Tanıştım zaten la, ama bir şey yapmadım yani, kimseye bir şey etmedik. Sohbet muhabbet tamam. Abi bu adam bana 3 günlük konaklama ayarladıydı. 4. gün bu adam beni davet etti. O gün de yakın arkadaşlar da bir hikaye paylaştı. Baktım adam yengenin ben niye otostopu bıraktım? Bak ben size yemin ederim Türkiye'de otostop çektim. Saçım uzun diye arkadan kaç tane tırcı durdu. Yüzümü görünce geri gazı kökledi. Bir tane tırcı, çok sevindim, böyle düşün. İlk otostop heyecanı, geziyorsun, yeni kültürler. Adamın bana 1 saatlik anlattığı hikayede beni kıvama getirdiğini 1 saatin sonunda öğrendim. Adam o kadar ki profesyonel olmuş. Kanka sen kendine çok dikkat et. Ya saçı kestir ya kendine Abi, çok dikkat et abi. Bugüne kadar çok şükür tek parça geldim de. Çok memnun Ama oldum bu arada tanıştığıma. Ben de çok memnun oldum. Dikkat et kendine, Abi, güzel yolların tırcılara olsun. dikkat edin burada. Şarj bitmeden de bitirelim de. Son Ee, sözlerin nelerdir? Abi klasik gezgin cümlesi, yol açık işte adını sen. Takip edin arkadaşlar Musa'yı. Hem Arkadaşlar, Instagram'dan hem YouTube'dan kendinize iyi aşağı bakın. bırakıyorum ben.